Selam. Yepyeni bir formatla daha karşınızdayım. Bugün yeni bir seriye başlıyoruz. Bence çok eğlenceli olacak. K-pop ile başlıyorum tabii ki. Çünkü K-pop videoları çekiyorum genel olarak. Ama bu seride ilerleyen zamanlarda farklı temalarda kullanabiliriz. Çünkü her şeye müsait. İstiyorsanız başka fikirleriniz varsa aşağıya yorum bırakabilirsiniz. Ve tabii ki siz de kendi seçimlerinizi, kendi düşüncelerinizi aşağıya yazmaktan çekinmeyin. Hem sohbet hem oyun videosu gibi olacak. Bize 2 tane olay, durum verilecek. Ve biz ikisinden birisini seçmeye çalışacağız. Bundan sonraki videolarda kullanmamı istediğiniz karşılaştırmalar varsa onları da yazabilirsiniz. Hazırsanız seç bakalım K-pop bölümüyle başlıyor. İlk sorumuz, ilk karşılaştırmamız. Bison'la 10 dakikalık sohbet mi? Bias Record'ından bir selfie mi? Bu benim için çok zorlu değil. Bias derken bu arada istediğiniz bias kullanabilirsiniz ya da bias record derken istediğinizi düşünebilirsiniz. Bence en mantıklı olan burada K-pop'ta en sevdiğiniz idolü seçmek ve en sevdiğiniz ikinci idolü seçmek. Aynı gruptan seçmeye de gerek yok. Tabii ki selfie de çok güzel olurdu. Bana özel bir selfie. Bir de selfie derken beraber mi çekiliyoruz? Beraber çekiyoruz tabii ki. Çekip bana atmıyor. Ben özel bir fotoğraf çekip bana atacak gibi düşündüm ama yok. Selfie güzel olur. Hem de kalıcı. Sohbeti kaydedemiyor muyuz? Mesela ben kayıtlı bir şey olmasını istiyorum. O anı tekrar yaşamam lazım. Zaten unutmam. Hafızamda kalır ama görüntülü olması daha iyi. Her yere basarım. Her yere koyarım. Sosyal medyada paylaşırım falan. Bence sohbeti de videoyu çekebiliriz gibi düşünüyorum. Ben Bias'ın 10 dakikalık sohbet diyorum. Ve benim K-pop'taki en büyük bias'ım biliyorsunuz ki Chen. 10 dakikalık sohbet. İngilizce biliyor. Ben de biliyorum. Normal şartlarda konuşabilmemiz gerekir. Ama dilim tutulur ve 10 dakika boyunca böyle bakarım gibi bir halim var. Hello'dan ileri gidebilir miyim acaba? A0 İngilizce. Benim bütün İngilizce bilgisi, bütün sertifikalar falan anında çöp oluyor. O saniye çöp oluyor. Ben konuşmayayım, o konuşsun, ben dinleyeyim. O da okey. Hiç sıkıntı değil. Yani karşı karşıya gelelim. Yüz yüze gelelim, oturalım böyle. Fark etmez. Ben Bias'ımı seçiyorum. Sen de Moonlight ailesinin parçası olmak için abone ol ve bildirimleri aç. Bias'ınla video call mu yoksa backstage tur mu? Ya Bias'ınla görüntülü görüşeceğim ya da onların setinin artık klip seti olabilir ya da konserde arkaya işte kulise geçmek olabilir, o mu? Bence video görüşme güzel normal şartlarda ama videodan birbirinizi görüyorsunuz ama backstage seçtiğim zaman gerçekten yan yana geliyoruz. O yüzden ben onu seçeceğim. Backstage'de olduğum zaman diğerlerini de görebilirim. O gruptaki diğer üyeleri de görebilirim. Bu kolay oldu. Bias'ının seni etiketlemesi mi, sana DM atması mı? Beni neyde etiketliyor? Bu önemli. Kendi fotoğrafına yanlışlıkla beni mi etiketliyor mesela? Öyle bir şey mi? DM atması çok havalı. Ama etikette herkes görüyor. Kanıtlı yani. DM de böyle şey, kişisel ya. Daha yakın hissettiriyor. Sanki şey gibi, hani beni görmüş beğenmiş. Beni görmüş beğenmiş, özelden yazmış gibi. Sanırım DM atması. Bir şeyleri kanıtlama derdinde değilim çünkü. Ben bileyim yeter. Etiketlemesi de güzel olurdu. Ama bence özelden mesajlaşmak daha iyi. Ne yapacağım zaten? Yani bana mesaj atacak. Ben hemen kamera açıp Çağan bana mesaj attım diyeceğim mesela. Hayır. O bizim özelimiz. Yani şöyle düşünün. Çağan bana gerçekten mesaj atsa bile hiçbir zaman bilemeyeceksiniz. Çünkü söylemem. Bu arada seçimlerinizi aşağıya yorum bırakmayı unutmayın. Bias'ınla bir gün geçirmek mi? Yoksa sahneden seni fark etmesi mi? Bence bu da kolay. Sahneden beni fark etmesi ne yapacak? El mi sallayacak? Kalp mi yapacak yani? Orada herhangi bir izleyiciyim. Yüzlerce insan var. Onlardan birisiyim yani. Beni fark ediyor. Ben bağırıyorum belki. Belki bir pankartım var. Belki bir şey yapıyorum. Belki kıyafetim dikkatini çekiyor, her neyse. Gülümsüyor, el sallıyor, bir şey yapıyor. Yani. 10 saniye sonra unutacak. Çünkü 10 saniye sonra başkasına da yapacak aynı şeyi. Ama Bias'ımla bir gün geçirmek öyle mi? Bias'ımla bir gün geçirirsem benim daha unutmaz. Niye unutsun? Ve o bir günde çok etkileyici tarafımı çıkartabilirsem, beni severse, sevmekten kastım bu arada şey değil, bana aşık olursa falan gibi bir yerden söylemiyorum bunu. İnsan olarak yani beni severse, iyi anlaşırsak belki daha sonra da görüşebiliriz. Öyle bir şansımız da var. Belki arkadaş oluruz. O yüzden bir gün geçirmek. Fansign mı? Konser boyunca en önde olmak mı? İmza günü çok güzel çünkü birebir konuşabiliyorsun. El ele tutuşuyorlar, bir şeyler yapıyorlar falan. Süre kısıtlı. Herkesin 1 dakikası anca oluyordur herhalde. Ama dokunabiliyorsun, konuşabiliyorsun, hediye verebiliyorsun, imza alabiliyorsun. Konser boyunca en öndesin. Yine seni görürler.
Konuşamazsın ama görürler. Çok güzel videolar, fotoğraflar çekebilirsin. Çok eğlenebilirsin. Şimdi birisi bana gelse dese ki mesela Afra, bir şans veriyoruz. Stray Kids'in ya konserini izleyeceksin en ön sıradan ya da imza gününe gideceksin. Ama birinden birini seç deseler. Neyi tercih ederdin? Ben sanırım imza gününü tercih ederdim. Çok az sürem olacak. Ama kenarda beklerken de yine fotoğraf falan çekebilirim. Yine yakından görüyorum sonuçta. Az sürem olsa da en azından konuşuyorum, dokunuyorum. Hiç de sevmem böyle şeyleri bu arada. Bence çok saçma, herkes eliyle tutuşmaları falan da neyse. En azından birebir etkileşime giriyorum. Konser tabii ki daha eğlenceli ama imza günü tercih ederdim. Beni Instagram ve TikTok'tan da takip edebilirsin. Bias'ının sana cute demesi mi yoksa cool demesi mi? Yani beni tatlı mı bulsun yoksa havalı mı bulsun? İkisi de güzel. Beni bulsun öncelikle. Nasıl bulduğu önemli değil. Beni bulsun. Bence cute demesi. Çünkü cute burada hani güzel gibi de olabilir, tatlı gibi de olabilir. Fark etmez. İkisi de olur. Ben insanların beni havalı görmesinden ziyade tatlı bulmasını tercih ederim diye düşünüyorum. Çünkü tatlı biraz daha böyle şey geliyor. Samimi. Yani daha çok sevdiğin insanları tatlı bulursun. Cool bulduğun insanlar dışarıdan hani aa ne kadar havalı, ne güzel giyiniyor, işte çok havalı hareketleri var falan ama çok içselleştirmezsin onu. Tatlı bulduğun insanlar daha çok kalbinde yer edinir ya. O yüzden tatlı bulunmayı tercih ederim. Bence bana cute desin. Bias'ım bana bir kere cute dese bundan sonra hiç iltifat almama gerek yok hayatım boyunca. O bana yeter. Ben ömrüm boyunca o iltifatla yaşayabilirim. Bu videoyu sevdiyseniz bu videoyu destekleyin. Aşağıya yorumlarınızı bırakın. Bias'ının seni fark edip gülmesi mi, göz kırpması mı? Afra'yla Hayalet bölümüne hoş geldiniz. Göz kırpması biraz daha özel geldi bana gene. Herkese gülümseyebilirsin. Ama herkese göz kırpmazsın ya. Göz kırpmak için biraz daha hani böyle bir şey lazım gibi geldi. O yüzden göz kırpmak. Yoksa gülümsemesi de çok tatlı tabii ki. Bison'la aynı challenge'ı çekmek mi? Birlikte fotoğraf çekilmek mi? Normalde fotoğraf derim ama fotoğraf daha kısa süren bir eylem. Çekildik ve bitti gibi. Challenge, video ve daha uzun ve birlikte bir şey yapıyoruz. Dans videosu çekemem. Utanırım. Dans edemiyorum. Kendi işim açısından da video benim için daha faydalı olur. Paylaşma açısından düşünüyorum. Fotoğrafı da paylaşırım tabii ki ama videoyu kırpıp fotoğraf yapabilirim durdurup ama fotoğrafı yapay zeka ile evet onu da yapabilirim ama gerçek olmuyor. Ya fotoğraf videoya dönüşmüyor ama video fotoğrafa dönüşebiliyor. Ben videoyu tercih ediyorum. Challenge olarak ama danstan ziyade daha böyle oyunumsu, daha eğlenceli, gülmeli, mülmeli, komikli bir şeyler. Hem de eğlenmiş oluruz. Katıl butonuna tıkla, özel ayrıcalıklara hemen eriş. Albümü imzalı almak mı? Albümde sana not yazması mı? Albümde bana not yazması. Hiç düşünmedim. Çünkü yine ben sanırım bir şeyler bana özel olunca hoşlanıyorum. İmzada ne var yani? İmzaya her şeyi atarlar, herkese atarlar. İmzalı albüm çok vardır. Ama bana not yazması bana özel olan bir şey. Yine şey diyeceğim ama albüm olsun yeter. İmzalı olması da. Bu arada siz neler seçerdiniz? Aşağıya yorum bırakın. Sizin seçimlerinizi de merak ediyorum. Ücretsiz konser bileti mi? Resmi merch paketi mi? Merch harika olurdu. İçinde ne olacağı da önemli değil. Tişört tarzı bir şeyler de olabilir. Peluşları olabilir. Albüm olabilir. Sadece fotokart gibi bir şeyler olabilir. Hiç fark etmez. Her türlüsü de harika bence. Hatta merchlerde çok daha farklı şeyler de var. Kolyeler, bereler bilmem neler. Ama konser bileti. Merch ürünleri çok uzun süre kalacak bende. Bitecek bir şey değil kullanınca. Konserde çok ayrı bir deneyim ya. Onların bir eşyasını saklamak mı yoksa onları gerçekten görmek mi? Ben konser diyorum. Yine konserden gidiyoruz. Konserde oturmalı VIP mi? Ayakta en önde mi? Ben konserlerde her zaman oturmayı tercih ederim. Bence bütün konserler oturmalı olmalı. Ben her zaman bunu savunuyorum. Ne zaman ayakta bir konsere gitsem, yani her zaman nefret ediyorum. Gerçekten insanlar beni deli ediyor. Çünkü herkes birbirinin tepesine çıkıyor. Herkes birbirini eziyor. Bir de benim boyum kısa. Göremiyorum falan. Ama diyor ki en önde. En önde ayaktaysam sıkıntı yok. Çünkü görebilirim zaten. En önde demeseydi ayakta asla seçmezdim. Oturmayı tercih ederdim. En önde ayakta diyorum. Bari yakından göreyim. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı aşağıya yazın. Bias'ın yanında rezil olmak mı? Hiç karşılaşmamak mı? Nasıl bir rezillik bu arada? O da önemli. Doğru. Nasıl bir rezillik? Büyük bir şey yapıyorsun ve aklında kalıyorsun çocuğun ama ya da kızın. Aklında kalıyorsun ama hep seni rezil olarak hatırlıyor. Diyor ki ya bir tane kız vardı şöyle bir salaklık yapmıştı falan. İnsanlara anlatıyor eşine dostuna. Belki yarın bir gün bir tane programa katılıyor. Şu zamana kadar karşılaştığın en garip fan hikayesi falan diye soruyorlar. O da gidiyor seni anlatıyor. Ama gene gurur duyarım ya ben anlattığı için. Çok kötü bir şekilde anlatmıyorsa gene
beni anlattı, aklımda kalmışım diye sevinirim ben muhtemelen. Rezillik tabii ki önemli. Ne yaptığım önemli. Hiç karşılaşmamaktansa en fazla güler. Ne yapacak ki yani? Hep bir de bayısın diye düşündüğüm kişi şu an Chen, en çok onu sevdiğim için. Rezil bir şey yapsam yani ya durumu toparlamaya çalışır ya güler ya ikisini bir anda yapar. Yani hem düştüm diyelim mesela, hem kaldırır hem güler gibi düşünüyorum. Ben de gülerim. Hiç sıkıntı olmaz gibi. Ama rezilliğine göre de değişebilir. Sizin için hangisi? Aşağıya yorum bırakın. Burada biraz böyle şey oldum. Rezilliğin ne olduğu belli olmadığı için. İmza gününde kameranın donması mı? Ay Allah'ım, çağırmak istemem ama kesin benim başıma gelecek şeylerden bir tanesi. Bayis'in isminde takılman mı? Bu da çok kötü. Kameram donarsa var ya, otur ağlarım. Şakasız ağlarım yani. Gidiyorsun oraya, hiçbir şey çekilemiyorsun. Düşünsene, hiç anın kalmıyor. Ve o sırada moralin de bozulur. Kameram bozuldu diye odaklanamazsın da. Zaten kısıtlı bir süren var. Ama Bayis'in adını söylerken takılmam da rezalet. Düşün mesela, Chen'in yanına gittim. Adını söyleyeceğim, söyleyemiyorum. Ama şey diyorum, ben seni çok seviyorum, şu kadar yıldır takip ediyorum, şöyle büyük fanınım falan, ama adamın adını söyleyemiyorsun. Şey olur yani hani, madem o kadar fanımsın, adımı nasıl söyleyemiyorsun? Ama onu biraz daha toparlayabilirim. Yani söyleyemem. Sonra şey derim, hani seni gördüm, konuşamıyorum, dilim tutuldu falan gibi bir yerden belki toparlayabilirsin. Çok heyecanlandım, elim ayağım titriyor ki kesin titrer, albüm açarken bile titriyor. Öyle derim yani, heyecanlandığım için dilim dönmedi, kusura bakma falan derim. Toparlarım. Değil mi? Evet. Ben bunu seçiyorum. Ve yine güler bu arada. Sırayla hayal et. Böyle yorumlarda şey yapıyorlar. Bilmem neyle bilmem neyi yazar mısın? Ben gitmişim, JYP'de çalışmaya başlamışım. Chen'le karşılaşmışız. Onun tepkisi. Yapıyorlar, hatırlıyor musunuz? Onlar gibi oldu. Ama hayalde biliyorum gerçekten. Yani böyle bir şey olsa güler, böyle elini falan tutar, sorun değil falan der. Hallederiz ya. Sıkıntı yok. Hallederiz. Herkesin gördüğü bir an mı? Sadece sana özel bir an mı? Kalben bana özel bir an olmasını daha çok isterim. Bir yerde karşılaştık ya da bana bir şey söyledi, bir şey yaptı. Sadece ben yaşarsam o anı benim için tabii çok değerli olur. Ama bunu insanlarla paylaşmak da istersin. Yani yolda karşılaştım mesela. Şey demek isterim. Beni izleyen insanlara ya da çevremdeki insanlara, ya ben bugün Chen'le karşılaştım, şöyle oldu böyle oldu, bana şunu dedi falan. Kanıtım yok ve kimse inanmaz. İnanmazlarsa inanmasınlar. Sonuçta yaşandı o an, ama gene de herkes bilirse herkes de benimle beraber sevinir. Siz de benimle beraber sevinirsiniz. Sorular sorarsınız, nasıldı, nasıl bir insandı falan filan. Daha tatlı bir an olur ya. O an büyür ve daha büyük bir mutluluk olur. Herkesin bildiği an diyeceğim. Ben mi uyduruyorum acaba? Gerçekten yaşandı mı falan diye ben kendimi sorgulayabilirim. Çünkü insanlar beni manipüle edebilirler. Yani sen yalan söylüyorsun, gerçekten böyle bir şey yaşanmadı falan deseler, ben belli bir noktadan sonra gerçekliğini belki sorgulamaya başlayabilirim. Yani rüyada mı gördüm acaba? Zaten gerçekleşmesi zor bir şeydi. Belki de rüyamda gördüm, gerçek zannettim falan gibi olabilirim. Ve bu videonun sonuncusuna gelmişiz. Kaç dakika oldu bilmiyorum. İsterseniz daha uzun da yaparım. Daha farklı konularda da yaparım. Dediğim gibi bu deneme videosu gibi birazcık serinin başlangıç videosu. Bence çok eğlenceli. İsteklerinize göre, bu videonun gidişatına göre bir sonraki videoları şekillendireceğim. Bayison'la bir gün geçirmek mi? Fan olarak uzaktan sevmeye devam etmek mi? Bu niye bir şey olsun ki bu arada? Burada kim fan olarak uzaktan sevmeye devam eder ki? Tabii ki Bison'la bir gün geçirmek. Şey gibi herhalde. Bir gün geçiriyorsun ama tadı zamanında kalıyor. Aklından çıkartamıyorsun ama artık onun devamı yok. Yani bir günlük. O mutluluğu yaşayıp kaybetmek mi? Yoksa hiç o mutluluğu tatmayayım da, nasıl olsa bilmiyorum ya nasıl bir şey olduğunu. Aklımdaki gibi kalsın. Ya da tam tersi de olabilir bu arada. Tanıştım. Belki hayalimdeki gibi birisi çıkmadı. O hayalimdeki figürü kaybetmiş olacağım. Hayallerimdeki insanı kaybetmiş olacağım. Hayal kırıklığıyla yaşamak mı? Yoksa hiç tanımayayım, hayalimdeki gibi kalsın ve mutlu mesut fanlığıma devam edeyim gibi mi? Ben her türlü sanırım tanımak isterim. Yani kötü çıksa bile. Belki gördüğüm her şey bir yalan. Ama ben o yalanın da doğru olup olmadığını öğrenmek isterim. Diyelim ki Chen'le tanıştım mesela. Ama Chen hiç gördüğüm gibi değil. Hiç bize gösterildiği gibi değil. Çok farklı bir insan, çok kötü bir insan diyelim mesela. Bu bende çok büyük bir hayal kırıklığı yaratır. Çok üzülürüm çünkü çok idealize ettiğim birisi kafamda. Ama en azından gerçekleri görmüş olurum ve bir yalanı yaşamam. Bir insanı seviyoruz ve ona emek veriyoruz, ona fayda sağlıyoruz, para kazandırıyoruz falan ya. Sevdiğim bir idol olsun ya da olmasın fark etmez. Nasıl birisi olduğunu bilmek isterim ki doğru bir insanı mı destekliyorum ben bu kadar, yoksa hiç bunları hak etmeyen çok kötü birisini mi destekliyorum? Çünkü gördük bunları da, biliyorsunuz ki her idol de çok harika karakterli değil. Eğer öyle birisini seviyorsam yol yakınken öğrenmeyi tercih ederim ki
Doğru insanları destekleyeyim, kötü insanları desteklemeyeyim. Hayal kırıklığı yaşayacak olsam bile ben idolümle bir gün geçirip onu tanıyıp ona göre yaşamayı tercih ederim. Böylelikle videomuzun sonuna geldik. Beğendiniz mi bu formatı? Beğendiyseniz desteklerinizi bekliyorum. Dediğim gibi bu videoda konuştuğumuz her şeye cevaplarınızı aşağıya lütfen yazın. Aşağıda konuşmaya devam edelim. Ve devamını istiyorsanız hem K-pop olarak hem de farklı konularda yapabiliriz. Belki dizi yapabiliriz, film yapabiliriz. Hayatla alakalı, ilişkilerle, aşkla, arkadaşlıkla alakalı bir sürü yapabiliriz. Devam etmek istiyorum bence zevkle. Yorumlarınızı aşağıya bekliyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yorumlarını görmek beni çok mutlu eder. Yazmayı unutma.